her şeyin bittiğini sandığınız o an aslında her şeyin başladığı yer olabilir mi? Tarih kitaplarını açın, Gaziantep'in o meşhur Zeugma Mozaik Müzesi'ne gidin. Size anlatacakları hikaye hep aynıdır. Roma döneminde zengin tüccarların villalarını süsleyen estetik harikası yer döşemeleri. Ama bir saniye durun. Gerçekten bu kadar basit mi? Binlerce yıl önce dünyanın en stratejik geçiş noktasında yaşayan insanlar sadece hava atmak için mi o karmaşık, beyni yakan geometrik desenleri yerlere işlediler? Yoksa biz gözümüzün önündeki devasa bir kadim veri tabanını sadece dekorasyon sanacak kadar körleştik mi? Bugün Zeugma'nın o sessiz taşlarını konuşturmaya geldim. Arkanıza yaslanın çünkü bugün bildiğiniz tarihin sular altında kalan kısmına dalıyoruz. Sene 2000. Birecik Barajı'nın suları her geçen dakika yükseliyor. Arkeologlar çamur içinde sular dizlerine gelmişken mozaikleri söküp kurtarmaya çalışıyor. O günlerdeki haberleri hatırlayanlar vardır. Dünya ayağa kalkmıştı. Peki neden? Sadece eski taşlar için mi? Yoksa o sular insanlığın henüz hazır olmadığı bir bilgiyi örtmek için mi bilerek yükseltildi? Düşünsenize, bir şehrin %20'si kurtarılıyor, geri kalan devasa bir kütüphane ise sonsuza dek suyun karanlığına terk ediliyor. Sizce de burada garip bir şeyler yok mu? Neyi orada bıraktık? Neyi görmemiz istenmedi? Şimdi gelin o mozaiklere ilk defa bakıyormuş gibi bakalım. O meşhur geometrik desenler, hani şu birbirinin içinden geçen kareler, labirentler. Bunlara sadece geometrik süsleme deyip geçen sanat tarihçilerine bir sorun var. Neden bu desenlerin aynısı bugün modern kuantum fiziğinde atom altı parçacıkların izlediği yörüngelere bu kadar benziyor? Ya da neden bu desenler dünyanın bambaşka bir ucunda birbirini hiç görmemiş medeniyetlerin tapınaklarında birebir aynı formda karşımıza çıkıyor? Tibet'te bir rahibin kumla çizdiği mandala ile Zeugma'daki bir tüccarın salonundaki mozaik neden aynı dili konuşuyor? Bu desenler aslında birer saymetik şeması olabilir mi? Yani sesin maddeye dönüştüğü o kusursuz frekans görüntüleri. Belki de o dönemdeki bilgeler evrenin temel frekanslarını bu taşlara hapsetmişlerdi. Belki de o odada yürürken ayaklarınızın altındaki o geometri zihninizdeki bazı kilitli kapıları açıyordu. Hiç düşündünüz mü? Bir sembol sadece bir resim midir yoksa bir anahtar mı? Şimdi ekranın tam ortasına bakın. Okyanos ve Tetis. Denizlerin tanrısı ve tanrıçası der geçeriz ama detaylara odaklanın. Okyanos'un başındaki o yengeç kıskaçları, onlar sadece denizci olduğunu göstermek için mi orada? Kadim astrolojide yengeç burcu, ruhun dünyaya giriş kapısını temsil eder. Zeugma bir geçit demekti ya. Bu mozaik aslında bize boyutlar arası bir geçişin haritasını mı sunuyor? Etraflarındaki o garip deniz canlılarına bakın. Her biri gökyüzündeki bir takım yıldızının yeryüzündeki iz düşümü gibi yerleştirilmiş. Burada size bir soru sormak istiyorum. Eğer siz binlerce yıl sonrasına çok önemli, hayati bir mesaj bırakmak isteseydiniz, bunu kağıda mı yazardınız? Kağıt yanar, çürür. Ama taş, hele ki milyonlarca küçük taşın bir araya gelerek oluşturduğu bir piksel sistemi, bu dünyanın ilk dijital veri depolama yöntemi olabilir mi? Zeugma mozaikleri aslında 2000 yıl önceden bugüne gönderilmiş devasa bir kozmik mail olabilir mi? Ve biz bu maili hala spam klasöründe mi tutuyoruz? Biraz daha derine inelim. Mousalar mozaiği, İlham Perileri 9 kardeş. Her biri farklı bir sanatı ve bilimi temsil ediyor. Ama dizilişlerine bakın. Aralarındaki matematiksel boşluklar, Pisagor'un müzik teorisindeki notaların frekans aralıklarıyla birebir örtüşüyor. Bu insanlar sadece resim yapmıyorlardı. Onlar taşlarla müzik besteliyorlardı. Salonun bir ucundan diğerine yürüdüğünüzde aslında bir senfoninin içinde hareket ediyordunuz. Bu bir unutturulmuş teknoloji değil de nedir? Bugün biz Wi-Fi sinyallerini göremiyoruz ama varlar. Belki de bu mozaikler o dönemin görünmez enerji ağlarını yönlendiren birer router görevi görüyordu. Komplo teorisi gibi mi geliyor? O zaman neden bu kadar kusursuz bir matematik kullanıldığını açıklayabilecek birini bulun bana. Ve işte o an geldi. Herkesin bildiği ama kimsenin tam olarak çözemediği o bakış, Çingene kızı. Neden bu kadar ünlü? Sadece güzel olduğu için mi? Hayır.
O bakışın arkasında o dönemde bilinmemesi gereken bir optik mucize yatıyor. Bakış tekniği. Siz odanın neresine giderseniz gidin, o gözler sizi takip eder. Bu, bugün bile yapılması çok zor bir gölge ışık mühendisliğidir. Ama asıl bomba bu değil. Çingene kızının saçlarına, o karmaşık yaprakların arasına gizlenmiş figürlere bakın. Orada ne görüyorsunuz? Bazıları asma yaprağı diyor, bazıları yemişler. Ama dikkatli bir göz orada bir kozmik doğumun sembollerini görebilir. O kız aslında bir birey değil. O Gaia, yani toprağın ve bilginin kendisi. O bakış aslında size bir şey anlatmıyor. O bakış sizi tartıyor. Bu bilgiyi almaya hazır mısın diye soruyor. Sahi sizce o kız bize neden bu kadar hüzünlü ve bir o kadar da sert bakıyor? Neyi kaybettik de bize böyle bakıyor? Belki de unuttuğumuz o öz bilgisini bize hatırlatmak için hala orada nöbet tutuyor. Tarih milattan sonra 256. Sasani orduları Zeugma'ya giriyor. Şehir yakılıyor, insanlar kılıçtan geçiriliyor. Ama garip bir şey oluyor. Bu kadar öfkeli bir ordu o muhteşem mozaikleri neden balyozlarla kırmıyor? Neden onları parçalamak yerine üzerlerini metrelerce toprakla örtüp bir nevi mühürlüyorlar? Bu bir sanat sevgisi mi? Hiç sanmıyorum. Bir şeyi neden gömersiniz? Ya ondan korkuyorsunuzdur ya da onun yanlış ellerde bir silaha dönüşmesini istemiyorsunuzdur. Zeugma'nın mozaikleri 1700 yıl boyunca o toprağın altında uyutuldu. Ta ki biz onları bulmaya karar verene kadar. Ama acaba biz onları mı bulduk, yoksa onlar mı tam da şu an dünyada bir şeyler değişirken bizimle konuşmaya karar verdi? Bugün Zeugma Müzesi'ne gittiğinizde o taşların arasından yürürken bir şeyi fark edeceksiniz. O taşlar, tesseralar, aslında birer harf ve bu harfler birleşerek devasa bir kozmik anayasa oluşturuyor. Doğayla bir ol, evrenin matematiğine güven, yukarıdaki sistemi aşağıda kur. Biz bugün akıllı telefonlarımıza gömülmüş durumdayız. Ama adamlar 2000 yıl önce yerdeki taşlara akıllı sistemler kurmuşlardı. Bir an için düşünün. Eğer bu mozaikler birer resim değil de belli frekanslarda titreşen birer enerji plakasıysa ve sular altında kalan o büyük kısım hala çalışmaya devam ediyorsa, Fırat'ın o durgun sularının altında hala bir yayın yapılıyor olabilir mi? Zeugma'nın sırrı bizim eski dediğimiz şeyin aslında ne kadar ileri olduğunu anlamamızda saklı. O semboller sadece birer çizim değil. Onlar bizim unuttuğumuz ana dilimiz. Belki de bir gün o mozaiklerin üzerindeki labirentleri takip etmeyi başarabilirsek çıkış yolunu da bulacağız. Şimdi size sormak istiyorum. Bir sonraki müze ziyaretinizde o taşlara sadece bakacak mısınız? Yoksa onların size fısıldadığı o binlerce yıllık mesajı duyacak mısınız? Çingene kızı hala orada, suların kıyısında ve hala size bakıyor. Belki de cevabı çoktan verdi. Sadece bir soruyu sormayı unuttuk. Sizce bu semboller ne anlatıyor? Bu sadece bir sanat mı? Yoksa birilerinin bize bıraktığı son uyarı mı? Yorumlarda bu gizemi birlikte deşelim. Çünkü suyun altındaki hikaye daha yeni başlıyor. Yeni videoyu kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.